Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla sizlerle beraberim. Tabii Ağır Siklet'te bir hafta boyunca nasıl gelişmeler oldu? Son haberler, yorumlarla beraber sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağım. Şimdi çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen bu Andy Ruiz ve Gerald Miller maç haberiyle birlikte başlayalım. Biliyorsunuz İsrail Madrimov ve Terence Crawford arasındaki maç 3 Ağustos'ta olacak ve bu maçın alt kartında da bu gördüğünüz iki boksör, iki ağır siklet, Andy Ruiz Jr. ve Gerald Miller karşılaşacaklar ve haberde 601 pound'un kapışması diye söylenmiş. Çünkü ikisinin kiloları toplamı bu kadar yapıyor. Son maçlarına baktığımız zaman Andy Ruiz 121.9 kilo gelmiş. Gerald Miller de 151 kilo gelmiş. Tabi Andy Ruiz uzun bir süre önce ringe çıktı. En son Luis Ortiz ile karşılaştı 2022 yılında. Ve neredeyse 2 yıl aradan sonra Gerald Miller ile yine Los Angeles'ta maça çıkmış olacak. Son iki karşılaşmasını yine sayıyla kazandı. Gerald Miller'ı da sayıyla mı geçecek yoksa knockout mı edecek bunu göreceğiz. Tabi Joshua maçından sonraki bu yaptığı iki maç aslında aralıklarla yaptığı için büyük bir ring pası olacaktır. 2 yıl aradan sonra ringe çıkmak Andy Ruiz açısından. Gerald Miller ise baktığımız zaman son yıllarda özellikle işte doping sonrası ringe döndükten sonra tam 4 tane maç yaptı. 2022 Haziran ayından itibaren 4 maç yaptı. Ve bunların sadece en sonuncusunu Daniel Dubois'a karşı teknik knockout'la kaybetti 10. roundda. Onun haricinde Lucas Brown'u teknik knockout'la yenmiş. Yine 2023 yılının Mart ayında. Evet, Gerald Miller ile alakalı tabii şöyle yanlış bilinen bir durum var. Hemen onu düzeltelim. İşte Gerald Miller maça çok ağır geldi. Daniel Dubois maçını o yüzden kaybetti. Hayır. Zaten son maçlarında hep bu kilolardaymış. Görebiliyorsunuz buradan. 341, 328, 333, 333. Yani adam doping sonrası kilosunda yine maça geldi. Sadece bu hani ağır siklet için oldukça ağır bir kilo olduğundan dolayı hani ağır diye söylüyoruz. Yoksa adam bu kilolarda demek ki rahat. Zaten öyle olmasaydı 10. roundu Daniel Dubois karşısında çıkartamazdı diye düşünüyorum. Bu maçla alakalı da Andy Ruiz az önce de söylediğim gibi uzun bir aradan sonra ringe çıkmış olacak. Bundan dolayı bir ring pası olacaktır. Bakalım dünya genelinde nasıl tahminler yapılmış. Hemen oraya geçelim. 52 tahmin yapılmış. Tabi az tahmin yapılmış. Çünkü 3 Ağustos'ta daha karşılaşma uzun bir süre var. Ama %92'sinde Andy Ruiz Jr. alır demişler. Ve Gerald Miller kazanır diyenler ise sadece %8'de kaldığını görüyoruz. Bu zamanla artacaktır. Andy Ruiz kazanır diyenler ise %20'lik bir kesimi knockout'la alır demişler. Çünkü Andy Ruiz son iki maçını Joshua'dan sonrakileri yani sayıyla kazanmıştı. Özellikle Luis Ortiz'i hani durduramaması bana biraz tuhaf geldi. Yani düşürdü de hatta maç içerisinde 3 defa Ortiz'i ama yine maçı Ortiz tamamlamayı başardı. Andy Ruiz artık tabii ki o hani Joshua ile karşılaşan Andy Ruiz değildir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu maçta da yine ring pası olacaktır. Her ne kadar dünya genelinde bu maçı çok rahat Andy Ruiz kazanır gibisinden söyleseler de ben o kadar da kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ve bu maçın aslında son rounda kadar artık 12 round üzerinden mi olacak 10 round üzerinden mi bilemiyorum ama son rounda kadar ben gideceğini düşünüyorum bu maçın. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğiz. Maça da zaten çok uzun bir süre var ama
Dediğim gibi Andy Ruiz bu maçı kazansa bile öyle çok da kolay bir maç olmayacaktır. Çünkü Jarrell Miller özellikle yakın mesafeden yaptığı vuruşlarla beraber rakibini çok inanılmaz bir şekilde yıpratabiliyor. Rakibinin burnunun dibine kadar girip öyle vuruşlar yapıyor. Hani boksör olan arkadaşlar daha iyi bunu bilecektir. Eğer bir boksör burnunuzun dibine kadar giriyorsa size mutlaka yani yumruk isabet ettirir. Ve Miller ile karşılaşan rakipler de hep genelde back foot durumuna düşüyor. Geri geri adımlıyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi buradan bir sonraki haberimize geçelim. Michael Hunter ile Cassius Chaney karşılaşacaklar. 7 Haziran'da olacak bu karşılaşma ve WBA interim kemeri için bu karşılaşma olacak. Bakın interim WBA heavyweight title için karşılaşacaklar. Hemen WBA sıralamalarına da bakalım. Güncel sıralamalara. WBA Süper Şampiyonu Alexander Usyk, WBA World Champion Mahmut Çar şu anda. Ve birinci sırada Martin Bakole bulunuyor. İkinci sırada Joshua, üçüncü sırada Dubois, sonra Frank Sanchez, Lenier Pero, Mike Perez, Cassius Chaney, Michael Hunter, Agit Kabayel, Deontay Wilder, Kubrat Pulev, Fabio Wardley, Jared Anderson, Jonathan Guidry ve Ivan Daichko şeklinde WBA sıralamaları. 7. ve 8. sırada bulunan Chaney ve Michael Hunter birbirleriyle interim kemer için, yani aslında WBA'in 3. kemeri için mücadele ediyor olacaklar. Tabii bu karşılaşma gerçekten güzel olacak. Baktığımız zaman Michael Hunter'ın 2 yenilgisi bulunuyor. 21 galibiyeti bulunuyor. Cassius Chaney'in de 23 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Dünya sıralamasında şu anda Michael Hunter 14. sırada bulunurken Cassius Chaney ise 40. sırada bulunuyor. Tabii Chaney aslında kötü boksör değil ve bu gerçekten de güzel bir eşleşme olduğunu söyleyebilirim. Cassius Chaney sadece George Arias'a split decision'da yenildi. Onun haricinde en son Trevor Bryan'ı knockout'la birlikte yenmişti. 2023 yılının Kasım ayında. Ve gerçekten bu maç güzel bir maç olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu maçla alakalı dünya genelinde henüz tahmin yapılmamış ama ben Michael Hunter biraz daha hareketli bir boksör olduğundan dolayı Michael Hunter'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Michael Hunter son yıllarda fazla maç yapmadı ama gerçekten önemli bir boksör ve aralarında 2 yaş olsa da Michael Hunter çok daha önemli isimlerle boks yaptı. Bundan dolayı Michael Hunter bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu maç yine yaklaştığı zaman tahminimizi yaparız ama ben şu anda Michael Hunter tarafında olduğumu söyleyebilirim. Şimdi buradan yine haberlere geçelim. Birkaç haberimiz var. Tabii ki Joshua yorum yaptı. Bu Alexander Usyk ile Tyson Fury arasındaki maçla alakalı. Hemen o haberi sizlere söyleyeyim. Anthony Joshua predicts Usyk to hand Fury crushing defeat demiş. Yani ezici bir şekilde Alexander Usyk'in Tyson Fury'yi yeneceğini düşünüyor Anthony Joshua. 2 kere maç yaptı biliyorsunuz Alexander Usyk'le ve ikinci maçta da gayet güzel bir maç çıkardı aslında Anthony Joshua. Ve gerçekten de hani Fury'nin sanıyorum ki son yıllardaki performansındaki düşüşünden ötürü Joshua böyle bir tahmin yaptı. Zaten kendisinin Tyson Fury ile karşılaşmaya doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Çünkü Alexander Usyk ile Tyson Fury arasında ikili bir kontrat yapıldığını biliyoruz. Hani rövanş maddesi var.
Ama bu rövanş maddesi herhangi bir şekilde zedelenmeden araya maç alınabilir mi? Tabii de buna da Turki Alaşek artık karar verecektir. Belki de rövanş maçı öncesi Tyson Fury ile beraber karşılaştığını da görebiliriz. Anthony Joshua'nın. Bunun haricinde Joshua ringe Eylül ayında döneceği burada söylenmiş, hedeflenmiş yani. Gerçekten Joshua iyi gidiyor bu açıdan. Net bir şekilde ben Joshua'nın bu gidişatını beğeniyorum. Son yıllarda yaptığı maçlar özellikle bayağı bir onu aktif durumda kalmasını sağlıyor. Şu anda da zaten dünya sıralamasında 2. sırada bulunuyor Anthony Joshua ve Joshua eğer Fury ile maç yaparsa İngiltere'de bu maç gerçekten çok güzel olur. Ama böyle bir maçın galibinin de ben yine Joshua olacağını düşünüyorum. Çünkü Usyk'le 2 defa maç yapması gerçekten ona çok fazla şey kattığını son maçlarından da görebiliyoruz. Baktığımızda aslında Joshua'nın yaptığı son maç ona pek de bir şey kazandırmadı. Ondan önceki maçları işte Otto Wallin'le yaptığı maç ve Robert Helenius'la yaptığı maçlar onun aktif kalmasını sağladı diye söyleyebilirim. Tabii bu iki boksör de önemli isimlerle maç yaptığı için Joshua için güzel bir aktif kalma maçı oldu diye söyleyebilirim. Evet, Joshua ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi videomuzun sonunda söylediğim olaya gelelim. Tyson Fury ile Alexander Usyk biliyorsunuz ki artık kısa bir süre kaldı. 18 Mayıs'ta karşılaşacaklar ve dünya genelinde bu maçla alakalı yapılan tahminlere hemen bakalım. Evet, 240 tahmin yapıldı ve %59'unda Alexander Usyk alır demişler. %41'inde ise Tyson Fury alır demişler. Geçen haftaki videomuzda hatırlayacaksınız bu oran 60'a 40'tı. Ve şu anda 59'a 41. Fury biraz daha sanırım şey yapmış yani bir kesimin oyunu almış. Çünkü Tyson Fury idman görüntülerinde gerçekten gayet fit gözüküyor. Ama ben adımlamalarını vesaire yine beğenmedim. Daha önce de söylediğim gibi Tyson Fury'nin artık bacakları onu taşımıyor. Tyson Fury'nin ayakları eskisi gibi değil. Hareketli değil diye söylemiştim. Bundan dolayı da artık Alexander Usyk için açık bir hedef konumuna gelecek Tyson Fury. Ve Tyson Fury de Alexander Usyk gibi hem kısa hem de yani kendisine göre kısa ve ters kart bir boksörle uzun zamandır karşılaşmadı. Bunlar da tabii önemli detaylar. Evet, bu haftaki videomuz bu şekilde. Gerçekten hani bu pazar sohbeti videolarını beğendiğinizi, izlediğinizi görebiliyorum. Bu videoları bekleyen bir kesim oluştuğu için de gerçekten memnunum. Biraz daha fazla yorum yaparsanız da yine sevinirim. Video takvimini zaten paylaşıyorum. Bu topluluk sekmesinde lütfen buradan da takip edin. Hangi videonun ne zaman geleceğini. Böylece hani rahat bir şekilde bildirim de geldiğinde videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuz 1 Mayıs'ta saat 6'da Frank Sanchez Agit Kabayel tahmin videosu olacak. O zamana kadar kendinize dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere.